Derin dondurucuda saklamış olduğum kiraz yapraklarını ilk öncelikle hazırlayalım. Daha önce kiraz yapraklarını derin dondurucuda nasıl muhafaza ederiz diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Dondurucuda çıkartmış olduğum yaprakların üzerine tekrar sıcak su ilave ediyorum ve yaprakların çözülmesini bekleyeceğim. Kiraz yaprakların sıcak suda çözülmesini bekleyelim. Daha önce kiraz yapraklarını derin dondurucuda nasıl muhafaza ettiğimin videosunu çekmiştim. Linkini yukarıya bırakıyorum. Nerede kopardın bunda? Bunları nerede? Ağaçta kopardık. Kiraz ağacında, evet. Yaprakları suyunu süzdükten sonra iyice sıktık. Şimdi kiraz yapraklarını sarmaya geçelim. Kiraz yapraklarını hazırladıktan sonra hamurunu hazırlayalım. İçerisine 1 su bardağı yarmalık buğday, yani kırık buğday, 1 su bardağı köftelik bulgur ilave edelim. Eğer ki yarmalık buğday bulamazsanız 2 su bardağı köftelik bulgur ilave edin. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşık tuz ilave ediyorum. Üzerine sıcak su ilave edelim. Toplamda 2 su bardağı sıcak su ilave etti. Sıcak suyu ilave ettikten sonra üzerini streçle kapatalım. 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Islamaya bırakmış olduğum bulgur dinlendi. Şimdi içerisine toplamda 6 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun biraz fazla olması gerekiyor. Çünkü hamurun birazcık yapışması lazım birbirine arkadaşlar. İyice elimle yoğuruyorum. Hamurlaşması için içerisine biraz su ilave edip hamuru toparlamaya devam ediyorum. Bulgurun tane tane olmaması gerekiyor. Hamurlaşması lazım. 5 dakika boyunca yoğurma işlemini devam ettirelim. Hamuru toparladım. Şimdi kiraz yapraklarını sarmaya başlayalım. Şu şekilde kiraz yaprağının sarmasını göstereyim. İlk öncelikle kök kısmını koparalım. Damar kısmı içe gelecek şekilde ayarlayalım. İçerisine bir miktar hazırlamış olduğum hamurdan koyup sarma işlemine devam edelim. Bu şekilde saralım. Hafiften avuç içini sıkıp tencerenin içerisine dizmeye başlayalım. Bu şekilde sarıp tencereye dizmeye devam edelim. Kiraz yapraklarını sardıktan sonra üzerine kaynar su ilave edip kaynatmaya geçeceğim. Sarmaların üzerine su geçerse yeterli olacak. Üzerine dolma taşını koyup ocağa geçip kaynatmaya başlayacağım. Kiraz yaprak sarmalarını ocağa koyduktan sonra kaynara gelmesini bekleyelim. Daha sonra kaynara geldikten sonra altını kısıp pişirmeye bırakalım. Sarmalar kaynadı. Tabağa alacağım. Hiçbir şekilde dağılma olmadı. Gayet güzel bir şekilde pişti. İsterseniz bu şekilde de poşete koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Sosunu hazırlamak için ilk öncelikle yarım kilo ev yoğurdu kullanacağım. Hazır yoğurdu çok tavsiye etmiyorum. İstediğiniz lezzeti yakalamayabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurdu ilave ettikten sonra içerisine su ilave ediyorum. 1,5 kilo su ilave ettim ve içerisine un ilave edeceğim. 4 yemek kaşığı da un ilave ettim. İyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra ocağa geçip pişirmeye başlayalım. Yoğurdu kesilmemesi için püf noktaları söylemek istiyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın ve tek yönle karıştırın. Kaynara gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Yoğurdu kesilmeden kaynattıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum sarmaları ilave ediyorum. Sarmaları ilave ettikten sonra ocağın altını kapatalım. 10 dakika boyunca kaynamaya bırakalım. 1 yemek kaşığı tereyağını herhangi bir tavanın içerisine ilave ettikten sonra 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Tereyağı kavrulduktan sonra içerisine bir tane orta boy soğan küp küp doğradım, ilave ediyorum. Soğanları iyice kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum.
Salçamız iyice kavrulduktan sonra kaynayan yemeğin yoğurdundan bir kepçe alalım ve kavrulan soğanların üzerine dökelim. Böylelikle salçamızın dağılmasını sağladık. Ocağın altını kapatalım ve yemeğimizi servis etmeye geçelim. Yemeği servise hazırladıktan sonra hazırlamış olduğumuz sostan üzerine gezdirelim. Malatya yöresine ait olan bu nefis ve oldukça lezzetli olan yemeği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izleyip kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.